Şimdi biz Gazze meselesiyle devam edeceğiz gündemi konuşmaya. Öyle ki Gazze'de İsrail saldırıları sürerken Hamas esir değişimi ve ateşkes teklifini içeren çerçeve anlaşmasına olumlu yanıt verdi. Hamas'ın 3 aşamalı barış planını onayladığı da belirtiliyor. Öte yandan İsrail basını ise Başbakan Netanyahu'nun anlaşmaya yeşil ışık yaktığını duyurdu. Eğer haber doğruysa Netanyahu barış anlaşması konusunda savaş kabinesini bilgilendirmedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ateşkes ve esir değişimi konusunda çabalar devam ediyor. Hamas esir değişimi ve ateşkes teklifini içeren çerçeve anlaşmaya olumlu yanıt verdi. Hamas'tan yapılan açıklamada çerçeve anlaşma ile ilgili yanıtın Mısır ve Katar'a iletildiği belirtildi. Hamas kendisine sunulan ateşkes önerisine yeni bir öneriyle yanıt verdi. Taslak belgeye göre plan her biri 45 gün sürecek 3 aşamadan oluşuyor. Hamas'ın önerisine göre ilk aşamada bütün kadın, 19 yaşındaki erkek, yaşlı ve hasta İsrailli rehineler serbest bırakılacak. Karşılığında İsrail hapishanelerindeki kadın ve çocuk mahkumlar özgürlüğüne kavuşacak. Geri kalan erkek rehineler ikinci aşamada serbest kalacak. Üçüncü aşamada ise cenazeler takas edilecek. Hamas üçüncü aşamanın sonunda İsrail'le savaşı sona erdirecek anlaşmaya varmayı umuyor. 3 aşamalı takasla 1/3 ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış 1500 Filistinli mahkumunun serbest bırakılmasını istiyor. Hamas kendisine sunulan öneriye karşı önerisini Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'e ayak bastıktan hemen sonra açıkladı. Ardından İsrail Devlet Televizyonu Kan, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun savaş kabinesine bilgi vermeden Gazze'de ateşkese yeşil ışık yaktığını duyurdu. Blinken'ın bölge turunun amacı tarafları anlaşmaya ikna etmek. Amerikalı bakan İsrail'e varışından önce verdiği mesajda temkinli konuştu. Hala yapacak çok şey var. Anlaşmanın mümkün olduğuna inanmaya devam ediyoruz dedi. ABD Başkanı Joe Biden da Hamas'ın yanıtı anlaşmaya doğru ilerlediğini gösteriyor açıklaması yaptı. Blinken İsrail'den önce Suudi Arabistan ve Katar'ı da ziyaret etti. Amerikalı bakana Riyad'dan önemli bir mesaj iletildi. 1967 sınırları içerisinde bağımsız bir Filistin devleti tanınmadan ve Gazze'ye saldırı sona ermeden Suudi Arabistan'ın İsrail'le diplomatik ilişkisini devam ettirmeyeceği belirtildi.